ABD Başkanı Trump'ın 5 Mart'ta yazmış olduğu bir mektup vardı İran'a. Yani nükleer müzakereye gel oturalım. Obama tarihin en kötü anlaşmasını yaptı. O yüzden de ben çekinmiştim o anlaşmadan. Ama gel benimle yeni bir nükleer müzakere seninle yapalım. Yoksa feci olur senin sorun demişti. Bunun karşılığında İran'dan son derece sert yanıtlar gelmiş. Hem Hamenei'den hem Dışişleri Bakanı'ndan, Arakçı'dan hem Cumhurbaşkanı'ndan ne halt edersen ete kadar varan. Fakat buradaki bu nükleer gerilim yatışmıyor. Tam tersine artıyor. Bir kez daha Trump çok feci bombalarım dedi. Hamanei'nin yanıtı ilginç. Ya yapacağını zannetmiyorum ama yaparsa da biz hazırız diyor. Ne yapabilir? Türkiye açısından ne ifade eder? Değerli konuklarımızın yorumlarını alacağız. Ama İran-ABD restleşmesinde son perdeye bakalım. Two very good men. ABD Başkanı Donald Trump göreve gelişinden bu yana İran'a yönelik en sert tehdidini savurdu. Amerikan NBC News kanalına konuşan Trump, İran'ın yeni bir nükleer anlaşmaya imza atmaması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi. Anlaşma yapmazlarsa daha önce hiç görmedikleri türden bombalama olacak dedi. Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran dini lideri Ali Hamaney, bize saldırırlarsa güçlü bir karşılık alırlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düşmanlığı her zaman vardı. Bize saldırı tehdidinde bulunuyorlar. Ki bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer öyle bir şey yaparlarsa kesinlikle güçlü bir darbe alırlar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise Trump'ın bombalama tehdidini şok edici aşağılama olarak niteledi. Şiddet şiddeti, barış da barışı getirir. ABD sonuçları ve etkilerini kabul ederek kendi yolunu seçebilir değerlendirmesinde bulundu. Her iki tarafta teyakkuzda. Axios haber sitesine göre Amerika Birleşik Devletleri Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssüne B-2 gizli bombardıman uçaklarını gönderdi. Bu uçaklar İran'ın yeraltı nükleer tesislerine karşı olası bir askeri eylemde kilit unsur olacak devasa sığınak delici bombalar taşıyabiliyor. Peki Trump dediğini yaparsa İran saldırıya nasıl yanıt verecek? Orta Doğu'daki ABD üslerinin hedef olabileceği düşünülüyor. İran basınına göre vurulabilecek yerler arasında B-2 bombardıman uçaklarının yerleştirildiği Diego Garcia üssü de var. Tahran Times gazetesi ise Trump'ın son tehditleri sonrasında İran'ın tüm yeraltı şehirlerinde bulunan füzeleri fırlatmaya hazır hale getirdiğini iddia etti. ABD Başkanı ay başında İran dini lideri Ali Hamaney'e tehdit dolu bir mektup göndermiş, umarım müzakere edersiniz. Çünkü askeri müdahale gerekirse bu korkunç olur demiş ve Tahran'a 2 ay süre tanımıştı. İran o mektuba yanıtını Umman üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise pazar günü yaptığı açıklamada Washington'la doğrudan müzakere ihtimaline kapıyı kapattı. Arabulucular aracılığıyla yürütülen dolaylı müzakerenin ise yapılabileceğini söyledi. Çağlar Hocam, şimdi bu koşullar altında ne oluyor diye soralım. Bu yani belli. Her zamanki gibi değerlendirmemize bunun altını çizmiş. Yani ilk dönemini aratmayacak istikrarsızlıkta gelgitleri var Trump'ın. Bunu bir pazarlık mantığında, her zaman işte pazarlıkta elini güçlendirmek için en üst perdeden tehdit ortaya koyan ama nihayetinde savaşmadan bir işi bir noktada bağlayan bir figür olarak biliniyor. Daha ziyade işte iş adamı olmasına gönderme yapılıyor ama şimdi gelinen bu noktada İran'a yönelik tehditleri ciddi midir, değil midir? Ve İran'ın tabii ki yok ben seninle müzakere falan etmiyorum. Masaya da oturmuyorum. Tamam dolaylı olarak olur gibi bir açıklaması var. Dediğimiz gibi yani o ne kadar ağır tehdit ederse o da küfretti yani. Pezeşkiyan da dönüp ne halt edersen et dedi Trump'a. Böyle bir restleşme var. Ne bekliyorsunuz siz? Yani bunun sonucunda her an için İran harekatı başlar mı? Şimdi Sayın Hanım, İran harekatı önce çok kısa söyleyeyim. Harekatı başlar dediğinizde 3. Dünya Savaşı başlar. Ben size öyle söyleyeyim. Önce oradan gideyim. Neden? Çünkü şöyle, şimdi o kadar çelişkili bir profil sergiliyor ki Sayın Trump.
Geldiğinde ilk cümlelerinden bir tanesi şuydu. İşte Amerika'nın ekonomik krizleriyle uğraşacağını, dünyadaki savaş ve gerginlik alanlarının tamamını sonlandıracağını ve tarihe barış yapan bir adam olarak geçmek istediğini ortaya koymuştu. Ancak şimdi İran'a yönelik olarak birdenbire temposu gittikçe artan bir kontrollü bir krizin tırmandırıldığını görüyoruz. O da şu, Trump'ın hani dünyadaki sadece İran'a değil, işte Kanada'ya, Grönland'a gibi böyle hani tabirime mazur görün lütfen, züccaciye dükkanına girmiş fil gibi devire devire gidiyor etrafı. Dolayısıyla bir de şimdi İran çıktı ortaya. Çok doğru, evet. Hiçbir şekilde İran'da bir problemi veya krizi artırmayı öngörmeyen bir politikası varken ki ondan öncesinde henüz hala sonuçlandıramadığı bir Ukrayna-Rusya ki hala sonuçlanamadığı bir krizi var ve hemen onun arkasında dağın öte tarafında bir Çin-Tayvan krizi ABD'yi bekler iken hemen burada da bir İran'la böyle bir meydan okuma, gözdağı verme şeklinde hatta maksimum baskı politikası adı azami baskı politikasıyla bir İran'a gözdağı verme sürecine girildi. Şimdi tabii ki şöyle de hatırlayacak olursak Sayın Hanım, daha önce de gerginlik ve kriz yaşayan İran ve ABD'nin birbirlerine kapalı ardında nasıl bir diyalogları olduğunu Trump anlatmıştı. Tabii anlattı. Yani, Kasım Süleymani suikastı sonrasında taş üstüne bırakmayacağım diye tehdit savurdu. Ben de dönüp ona söyledim. Dedim ki Hamaney'i mahvederim seni, toz ederim falan dedim. Sonra da bana arka kapıdan dediler ki tamam biz mecburuz işte kendi haysiyetimizi ayakta tutmak için İran'ız biz de yani biz de nihayetinde bir şeyler yapmamız lazım. Atacağız füzeler ama sizi isabet etmeyecek dedi. Sonra da öyle oldu falan diye. Evet gene bunlar da devreye girebilir. Diyorsunuz, değil mi? Bu tarz diyaloglar yaşamış ülkeler bunlar. Ben tabii işin bu diyalog bölümünün dışına çıkayım. Ben askeri gerekçelerine ve konjonktürel olarak bakayım. Şimdi biliyorsunuz İran'da işte uranyum var. Uranyumun işte santrifüj yani zenginleştirilme süreci var. Biraz bilgi olacak ama yani Uluslararası Atom Enerjisi Teşkilatı bunun %3.67 olarak verir bütün devletlere. Yani 3.67 üzerine çıktığın zaman o uranyum elementini siz barışçı olmayan amaçlarla kullanan ülke statüsüne geçersiniz. Öğrenilen, duyulan ama denetimlerde ortaya çıkarılamayan bir konu var ki İran'ı bunu %60'lar seviyesine çıkardığı iddia ediliyor. Doğal olarak bu süreç ABD'yi huzursuz ediyor, rahatsız ediyor. İşte 2015'te ambargoyu kaldırdı, 2018'de tekrar ambargo koyuldu. Bizim arabulucumuzda görüşmeler yapıldı vesaire. İran şu anda bulunduğu durumu itibariyle nükleer silahların sahip olabilme konusuna her zaman inkar eden, böyle bir niyetinin olmadığını ortaya koyan bir İran ancak ABD'yi ikna edebilmiş noktada değil ve ekonomik anlamda 2018'den bugüne kadar ABD'nin uygulamış olduğu ağır ekonomik yaptırımlardan dolayı da ciddi sıkıntılar içerisinde. Ama Sayın Trump'ın birdenbire İran'ı hedef alıp işte ağır bombardıman yapacağım, çok darmadağın edeceğim, çok şiddetli yapacağım demesini ben çok uygulanabilir, hayata geçirebilir olarak görmüyorum. Bu bir bildiğimiz caydırıcılık ve gözdağı verme amaçlı cümlelerdir. Çünkü vuracağını iddia ettiği veyahut da kendi istihbaratına göre nükleer silahların olduğunu, vurabileceğini, iradesini ortaya koyduğu yerlere eğer ateş altına alırsa ki buralar geçen sene Nisan ayında İsrail-İran hava muharebelerinde asla vurulmamış olan bölgelerde böyle bir şey yaptığı takdirde o çatışma olduğunu varsayalım. O çatışmanın lokal kalabilme olasılığı hiç mümkün değildir. Süratle yayılacaktır ve bu işin içerisine İran'da ciddi manada stratejik ortaklık içerisinde bulunan Rusya faktörünü ve Çin faktörünü asla ve kata unutmamak gerekir. Hatta biraz daha kenarında kıyısında Kuzey Kore faktörünü de asla yabana atmamak lazım. Dolayısıyla Trump'ın ben gelirim İran'ı vururum işte sizi şöyle yaparım böyle yaparımı bana böyle biraz kuru kabadayı cümleleri gibi geliyor. Belki de caydırma belki de korkutma amaçlı ama sahaya olabilir mi işte gerçekten gerçekçi değil diyorsunuz. Bombalama olasılığını ben çok görmüyorum. Harekat olası peki. Şöyle Sayın Hanım, öncelikleri farklı. Yani şu anda birden aradan çıktı İran. Yani böyle bir öncelik sırasını karıştırdı gibi geliyor bana. Sayın Büyükelçimin demiş olduğu, belirtmiş olduğu esas çok önemli bir konu var. Yakında bunun üzerinde konuşacağız belki de hidrostrateji kavramı var. Yani dünya artık kıt kaynakları, petrol ve doğalgazın ötesinde su kaynaklarının paylaşımıyla ilgili bir kriz bekliyor dünyayı. Hidrostratejik yapılar ortaya çıkıyor. İran'ın, ABD'nin bu anlamda İran'ı ve Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü ortaya koymak lazım. Dicle Fırat Havzası'nın ana sahası Türkiye'dir. Dolayısıyla İran'ı şu anda sadece caydırma amaçlı ve bir nevi
olabilecek bir bazı bölgelere yapılabileceği destekleri, verebileceği destekleri yani veya Suriye bölgesine, Yemen'e, Gazze'ye vereceği destekler konusunda İran'ı baskılayan, kontrol altına alan bir caydırıcı bir politika güttüğünü ben değerlendiriyorum. Peki.